Erivan'ın Ermenistan her zaman görmek istediğim ama bir türlü fırsat bulup da gelemediğim bir yerdi. Özellikle Türkiye ve Ermenistan ilişkilerine ilgi duyan bir kişiyseniz hani gelip de burada insanların Türkiye'ye bakış açısını gözlemlemek, yerinde konuşmak, ne düşündüklerini, bu sorunun çözümüne dair ne ifade edeceklerini dinlemek ilginç olabilir diye hep düşünüyordum ama bir türlü fırsat olmamıştı buraya gelmek için. O yüzden teklif alınca heyecanlandım ve bir şekilde denk geldi. İzin aldım ve geldim. Ben eski Sovyet coğrafyasında ağırlıklı olarak Rusya'da çok uzun süre yaşadım. Ya hayatımın neredeyse yarısı 26 yıl Sovyetler Birliği ve Rusya'da yaşadım, Moldova'da yaşadım ve aşağı yukarı bütün Sovyet Cumhuriyetlerini gezdim. Bir iki tanesi hariç. İşte bunlardan birisi Ermenistan'dı. Açıkçası şansım yaver gitmedi. Hep o tür fırsatlar olduğunda kaçırdım Ermenistan'a gitme fırsatını. Onun için yıllar sonra ve öteki aşağı yukarı bütün cumhuriyetleri gördükten sonra böyle bir fırsat kapımı çalınca Hrant Dink Vakfı'nın daveti olunca bunu kaçırmak istemedim. Beklenti fazla yoktu aslında. Türkiye'ye yani Anadolu'ya has bir şeyler bulacağımı düşünüyordum. Ama açıkçası buraya geldikten sonra burayı bu kadar çok seveceğimi, çok az bir zaman geçirsek de bu kadar kendime yakın hissedeceğimi bilmiyordum. Yani beklentilerimin daha üzerinde sevdim. Burada tanıştığım insanları, şehri, doğasını, kültürünü pek çok şey çünkü çok yakın. Ermenistan'a, Erivan'a gelmemin tabii benim açımdan hep beklediğim aslında bir davet olsa da bir fırsat olsa da gitsem dediğim bir yerdi. Şimdi bir Hrant Dink Vakfı'nın da liderliğinde böyle bir organizasyon olunca ona katılmayı doğrusu istedim. Buradaki insanlar bizi çok güzel karşıladılar, çok güzel ağırladılar ve evimizde gibi hissediyoruz. Onun dışında şehir beklediğimden çok daha düzenli bir şehir, çok temiz, çok sakin. Burada gerçekten bir huzur ortamı bulduğumu söyleyebilirim. Doğa ilk beni en çok etkileyen şey oldu. Dilican'a gittik, orası muhteşem. Ama sadece orada değil, şehirde de doğa mevcut ve her yer yemyeşil. Şehir çok planlı, çok rahat yaşanılabilir bir şehir. Bence yaşam kalitesi epey yüksektir burada. Sanat hayatın içinde, sokaklar heykellerle dolu ve çok etkileyici, çok güzel heykeller. Yemekler müthiş. Açıkçası çok beğendim. Biraz daha bulduğumdan daha geri bir düzey olabileceğini düşünmüştüm, itiraf edeyim. Ama çok daha iyi bir başkent buldum en azından Yerevan'ın konumu. Oldukça düzenli, temiz, rahat bir kent izlenimi vermesi. Özellikle merkez beklediğimden çok daha güzeldi. Başka pek çok bölge başkentlerine göre çok iyi izlenim veren bir başkentti. Ermeni insanların ana vatanında burada bulunmak, onların hikayeleri buradan dinlemek, onlarla bir iletişim geliştirmek, belki bir köprü oluşturmak bizim için, insan olarak en azından benim şahsım için çok önemli. Çünkü şunu biliyorum, mesela bize anlatılan, ben Diyarbakırlıyım, Kürdüm ve o kadar çok aslında hikaye dinledik ki biz, yani Ermenilere dair, Ermeni soykırımına dair. Acıların hani evet coğrafyası aynı. Mesela şuradan şeye bakıyoruz, Ağrı Dağı, Ararat.
şehrin hemen arkasında elini uzatsan neredeyse ulaşacak ama o sınırlar o kadar çok bölmüş ve parçalamış ki. O yüzden hani daha çok şeyi böyle duyumsuyoruz, daha çok şeyi hissederek belki bundan sonrası için bizim için çok daha anlamlı olacak. Beni şaşırtan şeyler, Türkiye-Ermenistan ilişkilerine dair bir sürü kişiyle konuşma fırsatı bulduk ve çok daha açık olduklarını gördüm Türkiye'ye yönelik. Zannediyorum Türkiye'de Ermenistan'a bakış açısı bu kadar açık değil, bu kadar bilgili de değil zannediyorum Türkiye'de halklar Ermenistan konusunda ve Türkiye-Ermeni problemi konusunda. Burada daha küçük ve bu konuda daha bilgili bir nüfus olduğunu düşünüyorum. Buraya gelince o fikrim daha da perçinlendi. İyi ilişkilerin geliştirilebileceğini düşünüyorum. Biliyorum, sonuçta hepimiz biliyoruz Türkiye'de. Ermenistan'la Türkiye arasında sorunlar var. Çok rahat bir işleyiş yok. Hatta iyi ilişkilerden ya da kötü ilişkilerden bahsetmek de zor. Çünkü aslında ilişki pek yok ortada. Bu ilişkinin gelişmesinin de son derece önemli olduğunu düşünüyorum ben. Hem Türkiye açısından, hem Ermenistan açısından, hem de bölge açısından. Malum 1915 soykırım hadisesi ve Türkiye'nin bu meseleyle bu büyük yani tarihi meseleyle yüzleşememesi. Biz bunu daha sonraki nesiller olarak hala acısını bir şekilde, üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu yüzleşmeyi yapmadığımız sürece de benzer sorunları, İşte Kürtlerle olan sorunlar, Alevilerle, bütün azınlıklarla olan sorunlar da devam ediyor. Bizim dostumuz olması gereken, komşumuz, dostumuz, arkadaşımız, ticaret ortağımız olması gereken insanlar neden bize bir takım tarihsel, siyasi iktidarlarla ilgili, geçmişle ve bugünle ilgili bir takım engeller önümüzü kapasın ki? Toplumların anlaşabileceği yerde siyaset işin içine giriyor ve insan komşularıyla bile ilişki kuramaz hale gelebiliyor Ermenistan örneğinde olduğu gibi. Ve bu her şeyi tıkayan bir mesele. Yani yani sınır kapılarının kapalı olması hiç anlaşılır bir şey değil. Yani neden biz rahatça gidip gelemiyoruz? İnsanlar neden, hani insanlar için neden bu zorlaştırılıyor? Tabii ki hani sebepleri biliyorum ama çok manasız geliyor. Hani umutlu muyum bundan sonra Türkiye ile Ermenistan'da gelişebilecek ilişkilerin? Umut her zaman var. Çünkü eğer isterlerse muhtemelen yine adım atarlar. Ama bunun için toplulukların da toplumun da bunu yüksek sesle dile getirmesi gerekiyor. Yani sonuçta onların aldığı kararlar bizi ve hayatımızı etkiliyor. O yüzden bizim de sesimizi yüksek şekilde çıkarmamız gerekiyor. Yani siyasetin üzerinden düşmanlığı besleyeceğimize biz alttan bir güç olarak hayır biz bunu istemiyoruz. Hepimiz insanız ve birbirimizi tanımak istiyoruz demek durumundayız. Tabii ki önemli Türkiye-Ermenistan ilişkileri çünkü Türkiye'de bir Ermeni azınlık var. Türkiye topraklarında yaşadıkları tarihsel acılar var ve bunun telafi edilmesi konusunda bir beklentileri var. Duygusal olarak da olabilir bu. Sadece başka türlü telafilerden bahsetmiyorum. Ve kapalı bir sınır var. Yani Erivan'da dün dolaşırken bir anda Ağrı Dağı gözümüzün önüne geliyor ve dün biriyle konuşuyorduk, bir gazeteciyle konuşuyorduk ve şey dedi, anlatırken heyecanlandı yani neden önemli hani Türkiye ile sınırların açılması gibi bir şey sorduk galiba ve bir anda heyecanlandı, ayağa kalktı, penceresinden Ağrı Dağı görünüyordu zaten, penceresine kalktı, bak dedi yani Türkiye uzak bir yer değil ki, Türkiye hemen şurası.
tarihin içinden çıkamadan, geçmişle yaşayarak geleceği kuramayız. Geçmişten ders almak ama geleceği bir şekilde hep birlikte kurmak gerekiyor. Bu işbirliğinden, birbirini iyi anlamaktan geçiyor. Onun için Ermenistan'ı, Ermenileri Türklerin çok iyi anlaması gerekiyor. Tersi de doğru. Ermenilerin de Türkiye'yi, Türkleri çok iyi anlaması gerekiyor ve büyük ölçüde siyasi olduğunu düşündüğüm pek de fazla akıllıca ve stratejik olmadan engellenip sınırların kapatılması, bir takım taleplermiş, şu şarta bağlıymış, görüşmemiz, bunların bir an önce ortadan kaldırılması gerekiyor. Tanışmak, daha fazla ticaret yapmak, daha fazla turizm yapmak, arkadaş olmak, dostluklar kurmak, aşklar, evlilikler, her şeye açılabilecek bir yol. Ermenilerle ilgili, daha doğrusu soykırımla ilgili kabulleniş hala yapılmadı. Ve Ermeni meselesi her zaman böyle bir tabu gibi. Medyanın davranışı Ermenistan'ı, Ermenileri aktarma biçimi, anlatma biçimi önemli çünkü halka da bir şekilde etki ediyor. Yani temas da çok az olduğu için medyanın anlattıkları önemli. Bir takım ön yargıları kırmak adına medya çok büyük bir rol üstleniyor. Algıyı medyanın etkileme gücü var ve aslında bence Ermenistan-Türkiye ilişkilerinde bir hani toplumda da bilgi çok az, yanlış bilgi, yanlış algı hakim. Dolayısıyla medyanın görevi de bunun doğrusunu anlatmak olmalı diye düşünüyorum. Gazeteciler olarak bizim üzerimize düşen görevler de var. Türkiye medyasında Ermenistan'la ilgili haberlerin çok fazla yer aldığını söylemek mümkün değil. Her yıl 24 Nisan civarında, öncesinde ve sonrasında belli bir bakış açısıyla, belli bir çerçevede bir takım haberler ele alınıyor ama daha fazla insan hikayeleri, daha fazla bu kapalı sınırların iki halka etkisini anlatan hikayelerin ele alınabileceği bir takım haberler yapma gibi fikirler mesela hani benim kişisel olarak aklıma gelen bir şeydi. Bunların gerekli ve güzel olabileceğini düşünüyorum. İki halk arasında alışverişi arttırmak adına, birbirini tanımak adına. O yüzden Hrant Dink Vakfı'nın yaptığı bu programın çok değerli olduğunu düşünüyorum. İnsanların, özellikle de Ermenilerin barışa ve diyaloğa çok daha açık olduklarını ve Türklere karşı çok sıcak davrandıklarını ve yeniden ilişkilerin gelişmesi için hevesli olduklarını gördüm. Açıkçası bu bende yeni bir ufuk açtı ve Türkiye'ye gittiğimde de bununla ilgili tabii ki bir geri dönüş ve bildirim olacaktır. Ve benim için de yeni bir düşünüş ufku yarattığını söyleyebilirim.